Dostlar herkese günaydın. Şu an üstümü giyindim. Odadayım. Yatağım böyle. Odanın içi de bu şekilde. Şurada küçük bir banyo var. Küçük değil, bayağı büyük. Niye küçük dediysem. Burası salon. Bayağı geniş bir evde kalıyorum. Burayı Booking'den ayarladım. Size şimdi balkon manzarasını göstereceğim. Evet. La Spezia'nın böyle ana caddelerinden biri burası. Evin dışı da şöyle, dış panjurlar. Şurada birkaç pizzacı, kafe falan var. Otobüs durağı var. Buradan tren istasyonu yürüyerek 15-20 dakika falan yukarıya doğru. Evin bir de şöyle küçük bir mutfağı var. Adam böyle bana bir şey bıraktı. Çöpleri ayrıştırarak atmam gerekiyor. Bir tane kart var içeride. Onu okutuyormuşum. Kahve falan böyle atıştırmalı, küçük Nutella falan bir şey var. Burada işte kahvaltılık bir şeyler hazırlayabilirsiniz kendinize, uzun kalacaksanız eğer. Wi-Fi, küçük bir Wi-Fi var. Şimdi odadan çıkıyorum, kahvaltı yapacağım ve tren istasyonuna doğru yürüyeceğim. Ardından saat 9.50'de Portofino treni kalkıyor. Önce Santa Margherita diye bir kasabaya gideceğim, küçük. Oradan da otobüse binip Portofino'ya geçeceğim. Oradan trenden ineceğim yerden Portofino 3 kilometreymiş. Yani bugün yaklaşık 1 saat falan yol gideceğim Portofino için. Bu arada evin her yerinde bu filtrelerden var. HEPA filtresi mi diyorlar ondan. Koronadan sonra, yani korona sırasında koymuş adam. Dün ben denize girdim. Peştemalimi serdim buraya. Mayom da burada. Şimdi çıkıyorum odadan yavaştan. Kapı sistemi bayağı değişik. Kilide bakar mısınız? Şunların hepsi aşağı yukarı oynuyor. Kapılar eski kapılar böyle. Evet. Şimdi kilitleyelim bakalım. Evet. Biraz bastırmak gerekiyor. Evet. Şu an kilitledim. Tekrar kontrol edelim. Yani bu anahtarı bastırınca sonra sizi geri atıyor. Geriye doğru ittiriyor. Kaldığım yerin adı La Casa di Napoleone. Booking üzerinden bakabilirsiniz. Bağlantı linki de bırakırım ben aşağıya. Asansör de var bu arada ama asansör için de bu anahtarı sokup çevirmeniz gerekiyor. Evet, çıktım sokağa. Her yerde motorlar dizilmiş, şöyle Vespa'lar falan. Aslında Vespa kiralayıp gezmek istiyordum ama maliyetli olacak. O yüzden La Spezia'dan çıkıp çevredeki yerleri geziyorum trenle. Şehrin tiyatrosu. Böyle ana caddenin sonunda yer alıyor. Tren istasyonundan gelince, ya bu sokaktan dümdüz yürüyünce tren istasyonuna çıkıyorsunuz. Etrafta böyle kafeler yeni açılıyor. Saat şu an 8.59. Çok güzel ara sokaklar var. Buralardan böyle Airbnb evi falan bulabilirsiniz. Ya dün ben daha erken çıkmıştım. Sokakta kimse yoktu. Şu an insanlar bayağı sokaklara dökülmüş. Ortalık çok kalabalık. Dükkanlar açılıyor. Dün burada kimse yoktu. Sabah bomboşken yürüdüm. Trene 50 dakika kaldı. Kahvaltı edebilmek için vakit kalsın diye hızlı hızlı yürüyorum. Tren istasyonuna yakın bir yerde kahvaltı yapacağım.
Daha çoğu dükkan açılmamış ama ortalık bayağı kalabalık. Dün daha erken olduğu için hava bayağı serindi. Demin üstümde kapşonlu sivit vardı. Çıkardım onu çünkü çok sıcak şu an. Saatin sabah 9'da sıcak başlıyor. Yani bildiğiniz yaz gelmiş buraya. Kuzey İtalya'da olmamıza rağmen öyle çok bir serinlik yok. Dün zaten denize girdim biliyorsunuz. Şimdi Piazza Giuseppe Garibaldi'ye geldim. Atlı karınca var. Bir de kafe var şöyle. Bu arada şu anda üstünde yürüdüğüm caddenin adı Via del Pirione. Bu cadde komple tren yolunu merkeze bağlıyor. Her yerde bir yenileme, bir inşaat çalışması var. Restorasyon. Bu arada deminki yer Piazza Ramiro Ginocchio'ymuş. Piazza Giuseppe'ye şu anda geldim. Burası meydan. Şu havuz var ortasında. Böyle ağaçlıklı bir yol var, çok güzel. Tek yön, direkt meydana çıkan. Tabii meydana giriş yasak. Yani buradan dönüş yapıyorlar şu arkadan. Burada otopark falan var. Böyle büfe yapmışlar. Şimdi tren istasyonuna geldim kahvaltımı yapıp. Şurada size nasıl bileti işletmeniz gerektiğini göstereceğim. Böyle yeşil makineler var. Şu kısma sokuyorsunuz bileti ve saati işliyor. Şu an saat 9:40. Bu makinelerden mutlaka işletmeniz gerekiyor. Aksi takdirde ceza yiyebilirsiniz. 10 dakika içinde tren buraya yanaşacak. Hemen buradaki line'dan, platform 2'den bineceğim. Şurada tabelalar var yukarıda, bakayım burada var mı? Ha, bu tarafta yok galiba. Şu ekranda var mı? Bu ekranda kapalı şansımıza. Neyse, hemen şu ileride tabelalar var ortada. Oraya bakabilirsiniz. Saatleri ve hangi platformla yazacağınız. Hangi platformdan bineceğiniz yazıyor o tabelalarda. Yalnız anonsta konuşturtuyor yani. Bir bitsin de. 2 hours later. Yalnız tabelada ben mesela Santa Margharita'ya gideceğim. Yani direkt Santa Margharita yazmıyor. Genova yazıyor. Genova yönüne doğru binmeniz gerekiyor. Mutlaka bir görevliye sorun, yoksa karıştırabilirsiniz. Yani tren saatleri yazıyor. Mesela benimki 9:50'de kalkacak. Ya da saatten anlayabilirsiniz. Yani 9:50'ye bakacaksınız. Genova yazıyor. Sizin gideceğiniz yön yazmıyor. Ama o bilin ki doğru trendir. Ama yine de garanti altına almak için, emin olmak için mutlaka bir görevliye sorun. Şu an yolda gelmek üzere tren. Bir 2-3 dakika içinde burada olur herhalde. İçinde zaten biraz bekliyorsunuz. Tam vaktinde kalkıyor trenler. Onda bir sıkıntı yok. 1 hour later. Portofino'ya geleli 1 saat falan oldu. Etrafı dolaştım biraz. Şimdi size göstereceğim. Videoyu mezarlıktan başlatıyorum. Burası bir kilisenin arkası. Tepede kalıyor. Böyle resimleri falan var insanların. Kilise de şurası. Hemen orayı da göstereyim. Koşarak gidelim. Evet, karşınızda Portofino. Kilisenin içini göstermek istiyorum size hızlıca. Sonra aşağı meydana ineceğiz. Önce şöyle bir uzaktan alayım. Evet. Burası sanırım Portofino'nun kilisesi. İsmi yazıyor da bakamayacağım şu an. Birazdan bakarız. Hemen sağ tarafındaki manzara böyle. Yukarıya da bakalım. Piazza Giudici di Nasiria. Nasıl okunuyor bilmiyorum. 2003 tarihi atmışlar.
Böyle uçsuz bucaksız Akdeniz'i görüyorsunuz buradan. Tam keyif yapmalık oturup. Evet, demin şuradaydık hemen arkadaki mezarlıkta. Tepede de bir şato var. Eğer o şatoya çıkılıyorsa oraya da çıkacağım. Oradan daha da güzel gözüküyor olabilir manzara. Hemen burada ağacın gölgesinde bank yapmışlar. Az önce aşağıdan botla bir Türk grubu geldi, kafilesi. Her yerde Türkler dolaşıyor şu an, tur. Bu videodan önce şu karşıdaki evlerin önünden en uca kadar yürüdüm. Sonra meydana geri döndüm. Meydan orada. Burada bu arada geçen sene Andrea Bocelli konseri olmuştu. Bazı seneler oluyor. Belki her sene oluyordur, emin değilim. Ona çok katılmak istiyordum ama hem biletler erkenden bitiyor hem de çok pahalı. Ne oluyor ya? Bir şey oluyor aşağıda. Sesi beni delirttin. Bana da yapma diyemezsin. Aşağıda kavga ediyorlar Türkler. Bir şeylere sinirlenmişler. Kız bayağı çığlık attı, çok sinirlenmiş. Hemen meydandan böyle bir yol var. Yukarıdaki kiliseye çıkıyor. Şimdi buradan tekrar aşağı meydana doğru iniyorum. Ya şatoya daha sonra çıkacağım. Önce bir kahve içeyim diyorum. Daha sonra çıkacağım şatoya. Tabii yol varsa. Ya şu aşağıdan bir yol var gibi ama emin değilim. Bu arada sanırım hani yarım saat ya da bir saat falan süre tanıyorlar gelen Türk gruplara, turlara. Etrafta dolaşıyorlar hala. Ben onların ilk inişini de gördüm bottan. Bir yarım saat falan oldu. Serbest zaman herhalde. Şimdi size bir şey anlatacaktım ama oradaki çift kavga edince dikkatim dağıldı. Anlatacağım şeyi de unuttum. Çok az kaldı meydana, şimdi ineceğiz birazdan. Evet, Andrea Bocelli konserinden bahsediyordum. Ya bu benim gerçekten hani en büyük hayallerimden birisi. Özellikle Portofino'da Andrea Bocelli'yi canlı dinlemek. Ama bir türlü nasip olmadı. Evet, meydana yaklaştım. Kalabalık arttı. Liguria. Bu bölge Liguria bölgesi de geçiyor. Liguria denizi aynı zamanda. Aslında Akdeniz ama Liguria denizi olarak hani bir kısmına bölgeye Liguria diyorlar. Ve Liguria mutfağı da meşhur. Özellikle pesto sosu. Buraya gelirseniz mutlaka pesto soslu makarna yiyin bu civarda. Yani burada da olabilir, Cinque Terre'de de olabilir. Ben Cinque Terre'de yedim. Gerçekten daha önce yediğim pesto soslu makarnalardan çok daha farklıydı, daha güzeldi. Yani tat olarak biraz daha farklıydı. Çok hoşuma gitti. Bu arada dün Michelin yıldızlı restorana gitmedim. Belki bugün denerim, bilmiyorum. La Spezia'ya dönünce oradan otobüsle Porto Venere diye bir yere gidiliyor. Orası da çok güzelmiş. Oraya gideceğim muhtemelen. Bilmiyorum ya, hani tamam Michelin yıldızlı restoranı denemek istiyorum ama hani belki burada denemem. Daha sonra ileride başka yerde denerim. Onun henüz kararını vermedim. Dün çok geç oldu. Çok yorgundum bir de. Direkt yemek yemeden uyudum. Sabah da erkenden kalktım. O yüzden zaten çok fazla çekim yapamadım. Ama bugün Portofino'dayız. Mükemmel bir hava var. Üstüm falan zaten short tişört geziyorum. Şöyle göstereyim. Böyle dükkanlar var etrafta. Burası meydan. Konser de burada oluyor. Sahneyi buraya kuruyorlar. Ve oturma yerlerini de buraya yapıyorlar. Burada muhteşem bir konser izliyorsunuz. Evet, demin şu karşıdaki yukarıdaki kilisedeydim. Hemen solunda da şato var. Ama şatoya gitmek biraz daha zahmetli tabi. Portofino'ya gelince yapılacaklardan biri de oradaki kiliseyi ziyaret edip uçsuz bucaksız Akdeniz manzarasını izlemek. Ve kafelerde keyif yapabilirsiniz burada etrafta. Öyle yani, Portofino'nun aslında çok da bir olayı yok. Çok şirin bir kasaba, güzel bir kasaba. Ne yapılır derseniz işte bir kilise ziyareti yapılır, ara sokaklar dolaşılır. Onun dışında yemek ve kahve molası, hani ya da genelde insanlar Aperol Spritz veya değişik kokteyller içiyor. Bira keyfi yapabilirsiniz. Yanında aperitivo veriyorlar.
Böyle cipsler, ondan sonra atıştırmalık bir şeyler. Öyle diyeyim. Cips veriyorlar. Patlamış mısır. Böyle değişik kuru yemişler, baharatlı. Yani tam bir keyif yeri açıkçası. Bayağı fiyatlar bayağı uçuk. Hani çok daha pahalı Cinque Terre'ye göre. Burası çok ünlü çünkü. Şurada arkada bir kilise daha var. Çanı çalıyordu. Bu ara sokaktan çıkılıyor. Şimdilik sizlere göstereceğim bu kadar. Daha göze çarpan bir nokta olursa veya o şatoya çıkarsam ama tekrar aynı yokuşu tırmanmam gerekiyor kiliseye çıktığım gibi. Bir şeyler içmek istiyorum. Önce bir kahve içmek istiyorum meydanda. Ondan sonra gezmeye, dolaşmaya devam edeceğim. Buraya geleli işte 1,5-2 saat olmuştur herhalde. Öyle bakalım. Biraz takılacağım. Meydandan sağa doğru ara bir yol ayrılıyor. Burada zaten tabelaları görebilirsiniz. Şu tabela, evet, kilisenin adını da öğrenmiş olduk. Chiesa di San Giorgio. San Giorgio Kilisesi'ymiş. Ve Castello Brown Punto Panoramico diyor. Ve Lighthouse. Bir tane de lounge bar varmış, El Faro diye. Deniz fenerine ve şatoya bu yoldan gidiliyor. Az önce geldiğim yol zaten burası. Tekrar bu yolu izleyip şatoya çıkacağım. Bir şeyler yiyip içtikten sonra. Farklı bir ara sokaktan girdim. Bir kilise daha çıktı karşıma. Adı Divo Martino. İçeriye bakalım ama neyse, bakalım hızlıca. Bayağı güzelmiş. İçerisi sessiz olduğu için çok konuşamıyorum. Şu yerdeki damalı kaplama, zemin kaplaması ayrı bir hava katmış buraya. Ya kilisenin içi tam net gözüktü mü karanlıktan bilmiyorum ama yerdeki damalı zemin kaplaması bayağı ayrı bir hava katmış. Çok güzeldi. Tepedeki şatoya çıkmadım. Tekrar Santa Margherita tren istasyonuna geldim. Otobüsle buraya geldim. Biraz Santa Margherita'yı dolaştım hızlıca ama görecek çok bir şey yok. Ara sokaklar falan var, restoranlar var, o kadar. O yüzden çekim yapmadım hiç. Şimdi tren istasyonundan nasıl bilet alabileceğinizi, daha doğrusu neye dikkat etmeniz gerektiğini göstereceğim. Hemen ticket ofisten biletinizi alıyorsunuz karşıdan. Sonra buradaki makineye okutuyorsunuz. Bunu La Spezia'da da göstermiştim size. İçine sokuyorsunuz. Evet, şu an işledi. Yukarıya şöyle bir şey basıyor. Bu saat kaçta bindiğiniz anlamına geliyor. Görevli kontrol ettiğinde. Eğer bunu basmazsanız ceza yiyebilirsiniz. Normalde bilet olmamanın cezası 100 euro. Herhalde bunu okutmamanın cezası da 100 eurodur. Ama o tabi biraz polisin görevlinin inisiyatifine kalmış. Vicdanına kalmış diyeyim. Öyle. Şimdi tren 45 dakika sonra, saat şu an 4:37. Tren yaklaşık 5 çeyrek geçe. 45 dakikadan daha az vakit kaldı. Bekleyeceğim, buralarda oyalanacağım biraz. Ardından trenle La Spezia'ya geçeceğim tekrar. Sonra bugün veya yarın Porto Venere'ye geçmeyi düşünüyorum. Bakalım, bir La Spezia'ya varayım. Duruma göre ya orada yemek yerim ya da belki bugün Porto Venere'ye geçerim. Ardından bir de Lerisi ya da Lerici, nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Lerisi olabilir. Öyle bir yer daha var. Oraya geçeceğim. Tren saatini beklerken böyle etrafta dolaşayım dedim. Şuradan manzarayı göstereyim size. Bu Santa Margherita da yine bir liman şehri. Böyle marinası var karşıda. Hemen karşıdaki binaların orada yürüdüm sahil boyu. Değişik restoranlar var. Ama buradaki restoranların şöyle bir sorunu var. Öğlen belli saate kadar açık oluyorlar. 12.30 mesela. 12.30 ile 4.30 arası kapalı oluyorlar. 4.30'da tekrar açılıp akşam 11.30 işte 12-1 artık bilmiyorum. Restorandan restorana değişiyordur herhalde. Böyle bir öğle arası veriyorlar. Siesta yapıyorlar diyeyim.
O gerçi İspanyollara ait sanırım ama İtalyanların da böyle bir olayı var. Restoranlar belli saatler arası kapalı oluyor. Genelde 4.30'da açılıyor. Mesela hani belki 12.30'da kapanmıyordur ama 2.30'da kapanıp 4.30'da açılıyor tekrar. Öyle. Buradan istasyonun hemen çıkışında uygulamayı indirip buradan QR kod var. Tren kiralayabiliyorsun. Tren kiralamak nedir ya? Bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Bisiklette de geze geze gidebilirsiniz. Şu büfeden kahve almaya karar verdim. Birazdan. Bu arada tren bileti buradan La Spezia'ya tek yön 7.10 euro. Yani 7 ile neredeyse euro 17 oldu. 17'yi çarpabilirsiniz. Gelirken de öyle, yani totalde 14 çarpı 17. 14 euro tren bileti gidiş dönüş. 17 ile çarpıyorsunuz, Türk lirası oluyor. Yani çok pahalı ama yapacak bir şey yok. Maalesef. Eskiden olsa 14 çarpı 3'tü. Ah ah, ne güzel zamanlarda. Yani 40 liraya 50 liraya falan gidiyorduk o zaman. Şimdi söylemek bile istemiyorum. Portofino'yu da bitirdik. Portofino'yu çok fazla gösteremedim size. Hani yukarıda trekking yapılacak, daha doğrusu hiking yapılacak birkaç yer vardı. Öyle tırmanabilirdik ama çok sıcaktı. Oralarda tırmanmadım. Sadece kilisenin oraya çıkıp bir şöyle yukarıdan Portofino manzarasına baktım. Yani buraya gelince yarım günü bile değil, daha az süre ayırmanız yeterli. Ondan sonra mesela Cenova'ya gidebilirsiniz. Buradan Cenova'ya yakın, çok uzun sürmüyor. La Spezia da öyle geride kaldı. İkisi tam zıt yönlerde. Veya ne yapabilirsiniz? La Spezia'ya dönüp oradan Milano'ya geçebilirsiniz. Atıyorum. Ya da böyle sahil boyu farklı bir sürü köyler var. O köyleri gezebilirsiniz. Vaktiniz varsa tabii. Bir de konaklayacak yer de önemli. Yani tekrar La Spezia'ya dönmeniz gerekiyor sonra. Bu arada Portofino aşırı pahalı. Yani tamamen zenginlere hitap ediyor. Ne bileyim, bir Saint-Tropez, Saint-Barth adalar gibi ya da böyle İtalya'nın belli başlı plajları, koyları var. Ne bileyim, bir Capri adası gibi fiyatlar var yani. Capri'ye gitmedim ama muhtemelen o civardadır. Yani bu civardadır, daha doğrusu Portofino civarındadır. Mesela bir tabak makarna falan hani 15 Euro'dan başlıyor. La Spezia'da 10 Euro'ya bulabiliyorsunuz ama burada 15 Euro. Ciddi pahalı. Bir de daha lüks restoranlar da var. Oralarda mesela 25 Euro'dan 40 Euro'ya kadar çıkabiliyor. Ama 15 Euro'ya bir makarna yemek bence iyi değil. Hani 10 Euro vermek tabii ki çok daha iyi. Niye? Çünkü 17 ile çarpıyoruz. Yemek yiyecektim. Yemek bile yemedim Portofino'da. Şimdi La Spezia'da yiyeceğim. Oraya kadar su içiyorum. Kahve içeceğim bir de aç karnına. Ne yapayım? Bazen şartlar bunu gerektiriyor. Oturup bir keyif yapamıyorsunuz. Neyse, bugünler de geçecek inşallah.